Evet, herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere Innsbruck'ta çok fazla gösterilmeyen yerleri göstermek istiyorum. İlk durağımız Museumstrasse Caddesi'nde bulunan Ferdinandium Müzesi. Burası fotoğraf, resim, heykel, çizim gibi popüler sanat eserleri ve ayrıca tarih eserlerinin sergilendiği bir müze. Zaman zaman farklı konulardan geçici müzelere de yer veriliyor. Müze barok mimarisine sahip Adlerhaus Sarayı'nda bulunuyor. Müzenin girişinde iki dev heykel bulunuyor. Atlas ve Herakles. Burası öğrenciye 9 euro, yetişkine tamam 12 euro. Ancak şöyle bir şey yapmışlar. Innsbruck Üniversitesi öğrencisiyseniz bir anlaşma var. Sanatsal etkinlikleri öğrencileri daha böyle cezbetmek amacıyla bir anlaşma yapmışlar. Bir yıl boyunca bu müzelerin hepsi serbest, yani ücretsiz gezebiliyorsunuz. Ben de burada öğrenci olduğum için bu sayede bu müzeyi bedava gezdim. Aynı zamanda bu müzeyle beraber 4 müze daha var bedava gezebileceğim. Ya da şöyle bir şey olacaktı, eğer bu anlaşma olmasaydı da bu 9 euro'nun içerisine dahildi diğer o 5 müzede. 5 müzeye aynı fiyatta tek bir biletle gezebiliyorsunuz. Bu müze hakkında konuşursam da yani çok enteresan bir müzeydi. Çok sayıda sanat eseri var öncelikle ama onun yanı sıra çok enteresan şeyler de var. Yani böyle İngiliz deyimle böyle biraz creepy diyeceğim, böyle tüyler ürperten kısımlar da oldu yani. Dediğim noktalar oldu. İkinci durağımız Hofkirch. Burası hem bir kilise hem de bir müze. Burası bir halk sanatı müzesi. En çok dikkatimi çeken nokta böyle günlük eşyaların bile aşırı süslü ve işlemeli olması oldu. Geleneksel kıyafetlerin sergilendiği kısımda böyle çekmecelerde ve dolaplarda hem kıyafetlerin çizimleriyle alakalı örnekler hem de kıyafetlerle alakalı örnekler de bulunuyordu. Bu kısım beni birazcık gerdi. Arka fonda sürekli ne dediğini asla anlamadığım bir ses, fısıltı şeklinde. Tam bu arka fondaki sesle buraya gezerken tam o sırada çat diye şu kapı açıldı ve bir anda ödüm patladı. Açılan kısım müze ile kilisenin bağlantısını sağlayan kısım. Kiliseye üstten bakabiliyorsunuz. Oldukça büyük ve görkemli bir müze. Çok sayıda sanatsal öğe barındırıyor. Kiliseye panoramik baktıktan sonra kapı yine çat diye açılıveriyor müzeye doğru. Bu kısım gerçekten tüyler ürperticiydi. Hoş ve sakin bir bahçesi var. Müzeden çıkıp kiliseye doğru ilerliyoruz.
Bu kilisenin Innsbruck tarihinde önemli bir yeri var. Habsburg İmparatoru 1. Ferdinand tarafından hanedana ait anıt mezar olarak yapılıyor. Hofkirch diğer bir ismiyle Schwarzmander olarak isimlendiriliyor, yani siyah adamlar. Bu siyah adam heykelleri Tirol geçmişinde önemli bir yere sahip olan Afro-Tiroliyanslar olarak isimlendirilen etnik azınlık gruba ait. Buranın yapılış amacı aslında bir aile anıt mezarı. İmparator 1. Maximilian ve torunu 1. Ferdinand ve eşinin mezarları bulunuyor. Şimdi bir önceki müzede aldığımız biletle aynı şekilde öğrenci olduğumuzu söyleyince buraya bize yine bedava şekilde 2 bilet verdiler. Müze için ayrı, kilise için ayrı 2 tane bilet verdiler. Biletlerle beraber gezdik. Müzesi gayet güzel. Bir önceki müze böyle birazcık tüyler ürpertici, enteresan bir müzeydi. Ancak burayı beğendim. Gayet hoş, güzel bir müze. Müze zaten benim birazcık böyle yumuşak karnım, yani müze var deyince asla gezmeden duramıyorum. Kilise de gayet güzeldi. Eğer burada zaten öğrenciyseniz kesinlikle gelin ve bu bedava hakkınızdan da yararlanın arkadaşlar. Hofkirch'in hemen yanında Hofburg, yani İmparatorluk Sarayı bulunuyor. Meydanda İmparator Leopold'a ait böyle bir heykel bulunuyor. Hemen yanında da tiyatro binası var. Oldukça büyük ve görkemli. Hemen yolun devamında Hofgarten isimli oldukça güzel büyük bir park var. Bu park benim favori yürüyüş mekanlarımdan. Oldukça güzel, sakin ve huzurlu bir park. Burası Landhausplatz isimli tarihi bir meydan. Meydanın ortasında Innsbruck eyaletinin arması ve bir çift başlı kartal yer almakta. Anıtın üzerinde İngilizce, Fransızca ve Latince olarak Avusturya'nın özgürlüğü için ölenlerin anısına yazılı. Landhausplatz'ın hemen yanında Audiovisuum Science Center var. Yani sesle ilgili bilim merkezi. Burası ses, duygu ve zihin hakkında ilginç bilgiler sunan modern bir müze. İnsan kulağı ve işitme sistemi hakkında çok fazla şey öğrenebiliyorsunuz. Ayrıca işitme kaybı yaşayan insanların deneyimleri ve hastalıklarını deneyimleyebiliyorsunuz. Yankılarla ve seslerle oynayarak sesin nasıl çalıştığını öğrenebileceğiniz bir müze. İnteraktif ve eğlenceli bir müze. Hem bilim var hem müze. Daha ne olsun, benim için tam bir cennet. Bir sonraki durağımız Zeughaus, yani silahtarhane. Burası Avrupa'da günümüze kadar kalan en büyük silah deposu. 1. Maximilian tarafından inşa edilmiş.
Innsbruck'taki yapıların büyük çoğunluğunu sanırım 1. Maximilian inşa ettirmiş. Burası büyük bir yapı ancak beni maalesef hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü neredeyse tamamı kapalı. Sadece tek bir bölümünde şu an için özel bir müze açık. Roma dönemine ait Manimex History yani para tarih yazar isimli bir müze bulunuyor içeride. Ücretsiz gezebiliyorsunuz. Havaneli görünce dayanamayıp çektim. Milattan sonra 1. yüzyılda hangi ürünleri hangi fiyata alındığını gösteren bir müzeydi. Mesela ekmeğin herkes için uygun bir fiyatlı olduğunu, 1 litre zeytinyağının 3 sestertil olduğunu ve karabiberin de görece pahalı olduğunu belirtiyor. Sıra geldi Sil Park'a. Burası benim Innsbruck'taki favori mekanım. Bu zamana kadar gördüğüm en güzel park. Huzur dolu, saatlerce sıkılmadan oturabileceğim, gezebileceğim, yürüyebileceğim bir park. Şu manzara nefes kesiyor. İlk gördüğümde nutkum tutulmuştu. Videomuzun sonuna geldik. Kanala destek olmak için abone olmayı, likelamayı ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.